Merhaba dostlar, ben Ozan. Şu anda uygun fiyatlı bir telefon istiyorsak bence bekleyin derim. Çünkü bu videoda Galaxy A36 5G'nin kesinleşen özellikleri ve fiyatına yakından bakacağız. A36 çıktığında da kanalda videosu olacak. Onu da kaçırmamak için alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. A36 ne zaman tanıtılacak derseniz Mart ayının ortalarında geleceğini söyleyeyim. Fiyatla ilgili değerlendirmeyi son bölümde yapacağım. İlk olarak özelliklere bakalım. Tasarıma baktığımızda Galaxy A36'da önceki serilerden daha farklı bir tasarımla karşılaşıyoruz. Tasarım olarak artık A serisi ile S serisi arasındaki benzerlik kalkmış durumda. Burada A36'da yeni bir tasarımı görüyoruz. 7.4 mm kalınlık, 195 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla hem kalınlık hem de ağırlık ideal seviyede diyebilirim. Buradaki yeni kamera tasarımını beğendim. Renkler de güzel. Malzeme kalitesinin Galaxy A35'te olduğu gibi iyi olacağını düşünüyorum. 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlükle beraber geliyor. 120 Hz tazeleme ve 1200 nit maksimum parlaklığı görebiliyoruz ve A35'e oranla kenar çerçeveleri biraz daha incelmiş durumda. HDR10, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler yok. Burada ekran kalitesi olarak orta segmentte rakiplerine baktığımda biraz daha geride kalacak. Fakat kötü bir ekranda beklemiyorum. Aynen A35'te olduğu gibi panel kalitesi iyi seviyede. Yani ekran kalitesi olarak üst düzey bir beklentim varsa Galaxy A36 bu noktada üzebilir. Galaxy A36'da en büyük değişim donanımda. Burada Snapdragon 6 Gen 3'ü görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz 8 GB RAM ile beraber geliyor. 128 ve 256 olarak iki farklı depolamayı göreceğiz. Performans olarak tam olarak orta segmentin hakkını veren bir işlemci. Yani bu sayede ilk kez Exynos dışında bir işlemciyi Galaxy A30 serisinde göreceğiz. Ben Snapdragon 6 Gen 3'ün satışları da arttıracağını düşünüyorum. Oyunlarda PUBG, Call of Duty Mobile gibi yüksek grafikli oyunlar en düşük ayarlar 60 FPS, orta ayarlarda da 40-45 FPS'i rahatlıkla görebileceğiz. Genshin Impact gibi biraz daha sistemi zorlayan ağır oyunlarda da en düşük ayarlarda 40 FPS bandında alabileceğiz. 7S Gen 2 ile performans anlamında birebir aynı işlemci. Yani Galaxy A36 orta segmentin hakkını verecek. Isınma konusunda net bir şey söyleyemeyeceğim çünkü daha yeni bir işlemci ama verimlilik tarafında 7S Gen 2 ile çok yakın. Teknik detaylara baktığımda da neredeyse birebir aynı işlemciler. Bana sorarsanız ısınma problemi yaşatacağını düşünmüyorum. Batarya tarafında yine 5000 mAh'lik bataryayı fakat bu kez 45 Watt hızlı şarj desteğini görüyoruz. Samsung ilk kez orta segmentte 45 Watt'ı A36 ile getirecek ama kutu içeriğinden yine herhangi bir adaptör çıkmayacak. Sıfırdan 100'e ortalama 45 dakikada bu bataryayı doldurabileceğimizi söyleyeyim. Batarya performansı olarak genel kullanımda bir günü rahat rahat çıkartacak bir telefon. Kamera tarafında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 5 megapiksellik makro kamerayı görüyoruz. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Aynı şekilde arka kamerayla da 4K 30 FPS çekebileceğiz. Kamera anlamında sensör bazlı çok bir değişim yok. Hatta neredeyse Galaxy A35 ile aynı kameralar kullanılacak. Yani kameralardaki gelişme donanım ve yazılım tarafında olacak ama yine de aşırı bir fark beklemeyin. Yazılımda Android 15 ve One UI 7.0'ı görüyoruz. One UI 7 ile beraber Samsung'un arayüzü özellikle akıcılık konusunda bayağı gelişti. A36'daki Snapdragon 6 Gen 3 ve One UI 7 birleşince orta segment değil de biraz daha orta üst segment hissiyatı verecek. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP67 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabilecek. Güvenlik kısmında da yüz tanıma ve ekran altı parmak izi okuyucuyu göreceğiz. Dostlar, Galaxy A36'nın bilmeniz gereken sızdırılan özellikleri bunlardı. Peki bu özelliklerle alınır mı derseniz ilk olarak fiyatlardan bahsedeyim. Galaxy A36 8 GB RAM, 128 GB depolamayla Avrupa'da 449 euro olacak. Ülkemizde de vergiler ve Samsung'un fiyat politikasını hesaba kattığımda burada başlangıç fiyatının 17.000 TL olacağını düşünüyorum. 256 GB'lık modelde fiyatının 19.000 olacağını düşünüyorum. A35'e oranına baktığımda Galaxy A36'nın bence en önemli iki artısı var. Donanım ve hızlı şarj desteği. Burada Snapdragon 6 Gen 3 gerçekten uygun fiyatlı bir telefon alıp aynı zamanda performans olarak da iyi bir cihazı istiyorsam gayet mantıklı bir seçenek. Oyun tarafında üst bir beklentiniz olmasa bile günlük kullanımda gayet akıcı, tepkisel bir cihazla karşılaşacağız. A35 ile performans farkı yüksek diyebilirim. Snapdragon 6 Gen 3 bu cihazı almak için önemli bir etken. 45 Watt hızlı şarjda Samsung tarafında görmediğimiz iyi bir artı. Ekran kalitesi ve kamera tarafında çok büyük bir değişim beklemiyorum. Snapdragon 6 Gen 3 önemli bir artı. Samsung'un A30 serisinin orta segmentte geri kaldığı nokta genellikle işlemci oluyordu. Bu açık kapandığı için hem de Exynos'a ön yargılı olanları düşündüğümde A36'nın daha çok satacağını, yani daha başarılı olacağını söyleyeyim. Eğer Galaxy A36 bu şekilde gelirse ilk izlenim olarak ben gayet beğendiğimi söyleyeyim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Galaxy A36 sizce olmuş mu?
mu? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.